Biz İpek Canbulat'ta geldik. Yeni bir yayına daha geldik. Sizlerin de gelmeniz, katılmanız bizi mutlu edecektir. İpek nasılsın, iyi misin? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim tabii ki. Yarın bayram. Bugün de biliyorsun Arife günü. Yaptık hazırlıklarımızı falan. Gerçi ben aslında bayramları çok da fazla sevmem ama artık yapılacak bir şey yok. Yani yine büyüklerimize saygımızdan, sevgimizden arıyoruz. Bazı bayramları seviyorum ama bazı bayramları sevmiyorum. Nedendir bilemiyorum. Ee, Bu güzel bir bayram, dini bir bayram, güzel bir bayram. Ben de mümkün olduğu kadar dışarıda olacağım bu bayramda. Eş dost ziyareti. Ama bakıyorum Peki, artık hep dışarıdan yapıyorsun yayınları. evet. Yarın da öyle olacak galiba büyük bir Ne ihtimalle. güzel, ne Evet. güzel. Havalar güzelleşti. Peki, hadi başlayalım. Neler konuşacağız, neler? Seni çok bekliyorlar takipçilerimiz. Afra Saraçoğlu'nun 3 gündür gündemi meşgul ettiğini biliyoruz. Hatta 4 Cuma'dan bu yana e, gündemi meşgul ettiğini biliyoruz. Şu anda Madrid'de olduğu artık kesinleşti. Ve onu konuşacağız seninle. Onur Akay dün canlı yayın yapacaktık Onur Akay'la. Öğlen saatlerinde yapacaktık. Çünkü akşam Arzu'yla planlanan yayınım vardı. Onur Akay birileriyle konuştu bu konuda ve onu anlatacaktı. Fakat cep telefonu bindiği bir araçla bir başka şehire gidiyor. İnanıyor musun? Yani inanabiliyor musun? Arka koltukta cep telefonunu unutuyor. Akçay'dan Onur mu bunu anlatıyor? yani beni aradı gece, niye arayamadığını, neden yayın yapamadığımızı söylüyor. Ulaşamıyorum, cep telefonu çalıyor, açan yok. Unutmuş bir araçta. Araç akşam geri döndüğünde ancak kavuşabiliyor telefonla. Çok yoğun Fakat Onur, doğrudur. Onur Akay birileriyle konuşmuş. Bu Afra Saraçoğlu meselesini bana mesaj yazdırdı, not yazdırdı. Kendisi şu anda nerede? Ayvalık'ta bir etkinlikte, bir sahnesi var bu akşam. O yüzden bugün, yarın yapamıyoruz onunla yayın. Yarın da yapamıyoruz. Yarın senle Evet yapacağız. söyleyeyim buradan bildireyim sevgili izleyenler. Yarın gene Bilal Özcan'la birlikteyiz. Saat 6'da lütfen burada Evet. olmayı unutmayın. Biliyorum bayram. Gittiğiniz yerden de açabilirsiniz. Yahut daha sonra da izleyebilirsiniz. Bu arada şu andaki moderatörlere söylüyorum. Lütfen yayınımızı beğenin yapalım. Bol bol beğeni yapalım. Canlı yayını canlı canlı izlemek ayrı. Sonradan izlemek daha bir ayrı. O yüzden dolayı. Gülşah'cığım hoş geldin canım benim. Caner'i hiç göremiyorum. Ya benim yayınlarıma denk gelmiyor yahut da Evet, Caner bilemiyorum yok. gelmiyor yayınıma. Caner Ama yok. nerede? Caner'in bazı sıkıntıları var. Onları çözmeye çalışıyor. E, peki, şimdi konuşacağımız enteresan konular var. Seda Sayan'ın şarkısı patladı. O şarkı niye bu kadar çok sevildi? Bunu da konuşacağız seninle. Afra Saraçoğlu konusunu enine boyuna konuşacağız. Ve Ajda Pekkan'ın bir yemek macerası var. Onu konuşacağız. Yeşilköy'de. Ödediği hesap, evet, onu konuşacağız. Sinan Akçıl'la Tarkan konusu var. Sevgili Sinan Akçıl Tarkan'la ilgili çok ilginç açıklamalar yaptı. Onu konuşacağız. Hepsini notlarıma bakıyorum. Ve sizlerin bizlerden konuşmamızı istediğiniz ayrıntılar olursa onu da konuşacağız. Peki, Arda Güler Bodrum'da sevgilisiyle ve ailesiyle, Real Madrid'deki gururumuz Arda Güler tatil yapıyor Bodrum'da ve denize giriyor. Basketbolcu sevgilisi Duru Nayman'la geldi ve kendi anne babası ve kardeşiyle Bodrum'da, senin de çok sevdiğin oradaki otellerden birinde kalıyor. Hay Allah, otel. Hangisi? Çok merak ettim. Niye söylemiyorsun? Hayır, Reklama mı girer? hayır. O yanan ormanlık yerdeki, oranın en güzel oteli hangisiydi? Gümüşlük. Yalıkavak mı? Hayır, şeyde, Güvercinlik'te. Ee, Kervansaray. hayır değil de, oraya gelmeden. Neyse, güvercinlikte, neyse, e, orada tatilde ve denize giriyor Arda Güler. Tatil bitince de sakatlığı da iyileşmiş olacak. Bir sakatlığı da vardı. Milli takım kadrosuna katılacak ve Dünya Kupası'na girecek. Peki, e,
Şimdi arkadaşlar Afra Saraçoğlu ile ilgili soru yağıyor. Şu anda da DM'den yazıyorsunuz. Ajda Pekkan'ın yediği etten yedi mi sen daha önce? Neymiş o et bilmiyorum. Ajda Pekkan'ın yediği eti şimdi sana söyleyeceğim. 43 bin lira hesap ödemiş. Tek başına gitmiş bu Yeşilköy'deki restoranta. Brisket dana döş eti ve 12 saat boyunca tütsülenerek pişiriliyormuş. Gitmeden bir gün önce rezervasyon yaptırıyorsun ve siparişini veriyorsun. Sana önceden onu hazırlamaya başlıyorlar oradaki beyler. Meşe odununun dumanında 12 saat boyunca tütsülenerek pişirilen brisket, aç parantez dana döş etini yemek için Yeşilköy'deki bir restoranı tercih etti. Aman Allah, o meşe odununda tütsülendikten sonra o et nasıl lime lime oluyor biliyor musun? Nasıl lime lime Bilal abi ben doğranıyor. yedim. Yedim Ben. yemişsindir Yedim. mutlaka. Ben Bülent Hanım'la birlikte yedim. Ajda geç kalmış bunu yerken. Evet. Büyük bir lezzet, çok lezzetli bir yiyecek olduğunu, yemek olduğunu yiyenler söylüyorlar İsli arkadaşlar. peynir gibi kokuyor. İsli peynir gibi kokuyor. İçinde değişik baharatlar aroma edilmiş, böyle aromalize edilmiş bir et gibi. Hem çok lezzetli hem lokum gibi yumuşak. Bu tek kişi hesabı mı 43 bin TL? Tek kişi. Biz de Tek kişi. Evet, biz de Bülent Hanım'la birlikte gitmiştik Bağdat Caddesi'nde çok güzel bir mekana. Orada yemiştik ve o da öyle bir gün önceden değil 2 gün önceden söylemişti. Yine aynı şekilde yumuşacık lokum gibi bir etti. Yine o aşağı yukarı biz 2 kişi gittik ama bundan daha fazla verdik hesabı. Lifli ve yağlı yapıdadır. Uzun süre pişirmeye uygundur. Yani bu şeye söylüyor et için. Barbekü dünyasının en meşhur etlerinden biridir. Özellikle Amerikan Texas barbekü kültürünün çok ünlü bir etidir. Meşe hikori gibi odunlarla saatlerce tütsülenir. Düşük ısıda 14 saate kadar pişirilebilir. İçindeki kolajen eriyince lokum tadında, lokum gibi olur. Bıçaksız dağılır. İç kısmı sulu kalır, dışı koyu renk bark tabakası oluşur. Türkiye'de bazen dana döş, bazen göğüs eti, bazen brisket adıyla satılır kasaplarda diyor. Evet. Evet. Afiyet olsun Ajda Pekkan. Ağzının tadını biliyor. Kendisi çok uzak yerlerde oturuyor ama lezzet için Yeşilköy'e gidiyor. Peki sen ne kadar hesap ödemiştin? Ben ödemedim. Bülent Hanım götürdü beni Bağdat Caddesi'nde. Çok muhteşem bir et yerine. Hatta özellikle Bülent Hanım aradılar. Biliyorsunuz çok sever eti. Bülent Hanım'ın öyle etleri 1 kilo falan gelmez masaya. Bir defa gönlü çok boldur. Masaları da geniştir. Gittiğimizde biz yedik. Hesap 100 bin TL'nin üzerindeydi. Fakat masaya sonradan Zeki Çetin vardı ya rahmetli. Onun eşi geldi Semra. 3 kişi 100'ün üzerinde bir hesap ödedik. Yani 2 gün önceden de sipariş verildi. Anladım. Hafsanur Sancak Tutan'la Kubilay Aka barışmışlardı ve aynı dizide oynayacaklar. Mercan Köşkü dizisinde ATV'nin Eylül ayında seyirciyle buluşacak dizi. Okuma provaları yapıldı ve iki sevgili okuma provalarında aylar sonra basının karşısına çıktılar. İkisinin de yüzü nasıl gülüyor, nasıl Gördüm biliyorum. Gördün mü? 5 Haziran'da da yeni bir diziyle geliyorlarmış galiba. 5 ya da 6 Haziran gibi. İşte bu Eylül'de başlayacak dizinin okuma provaları yapılıyor şimdi. Dizi setinden ilk kareler yayınlandı. Mehmet Özgür de oynayacak o dizide. Tülin Özel de var. Halil Bağgür, Ulviye Karaca ve pek çok oyuncu var. 5 Haziran'da sete çıkılacak. 5 Haziran Evet. çekimler başlayacak. Ben onlara baktım Bilal abi. Yani yorumla dersen yorumlayabilirim. Hani bu dizi devam edecek mi bitecek mi konusunda.
Başlangıç tarihleri çok güzel. Tam da böyle gökyüzünün nasıl anlatayım, cıvıl cıvıl bir iletişimi olduğunda, cıvıl cıvıl bir elektriğinin olduğu bir dönemde. Bir de bu iki insanın ben burçlarına da baktım. Hafsa'nın da baktım. Partnerinin de baktım. Birisi Koç. Kızcağız balık. Biraz duygusal, biraz böyle hayalperest ama bazen öyle bir hayaller kurar ki insan kurduğu hayallerin arkasında çok büyük, güçlü bir frekansla gerçeklikler gelir. Yani bence bu dizi tutacak. Allah yollarını açık etsin. Emeklerinden utandırmasın Allah. Ben hiç kötü bir şey görmedim. İkisine de baktığımda bir defa Koç burcu benim gerçekten 27 yıllık mesleki hayatımda emin ol ki başarılı iş adamlarının, genel müdürlerin, koordinatörlerin ve her zaman da söylediğim gibi en başarılı burç Koç burcu. Yani iş hayatında son derece başarılı, Ama tuttuğunu çapkın koparan, olur ya. kararlı ve istikrarlı. Çapkın olur erkeği kurşun. Çapkın olmaz mı? Nereden çıkarttın bunu Koç'un çapkınlığını? Koç bir defa tek eşlidir. Kovalarla Öyle mi? karıştırma. Tek eşli midir Koç? Evet, Ha. tek eşlidir Peki Koç. Kubilay için Tabii. hep öyle iddialar vardı. Haftanır Yani mı Koç? Haftanır mı Koç? Kubilay mı Koç? ama şimdi tabii ki ben konuşurken evlilik babında konuştum. Yani ilişki olarak düşünecek olursak bekar erkek onun burca bağlı olması saçma. Yani bekar erkek eğer hayatında Koç burcuymuş da yok işte tek eşliymiş, çift eşliymiş, çok eşliymiş onunla hiç alakası yok. O tamamen insanın bir karakterise meselesidir ama bekarsa hakkıdır zaten. Her bekar erkek çapkın olmaz ya. Bilal abi var. Eğer yakışıklıysa, elinde biraz para gördüyse, tutuyorsa var. Yapıyorlar yani, yapmıyor değiller. Kızlardan kaynaklanıyor yani. Yakışıklıysa kızlar rahat bırakmazlar. O anlamda Tabii söylüyorsun. kızlarla alakalı yani. Bu da arz talep meselesi. Yani demek ki talep ediliyor karşı taraf. Neden? Paradan dolayı yani ekonomiden dolayı ve aynı zamanda hem de tipten dolayı. Bir de yani kızlar gideceği mekanlara ya da yerlere hep böyle yanında taşıyabileceği karakterleri götürüyorlar. Biraz da hava atıyorlar. Yani biliyorsun bu kadınlar birbirlerine çok hava atarlar. Hele bu genç kızlarda çok daha var. İşte benim yakışıklı sevgilim var, senin var mı? Alır koluna takar götürür. Bu Poyraz Yosmaoğlu'nun kızlar tarafından hiç rahat bırakılmadığı iddia ediliyor. Onur Akay'ın bana söylediği notlardan biri arkadaşlar. Şimdi konuyu erkeklerin kızlarla ilişkisine getirdiği için İpek tam da yeri olduğunu düşünerek yani aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Bu konuyu biraz sonra açacağız, konuşacağız da Onur Akay dün beni aradığında Bilal abi yarın canlı yayın yapamayız çünkü Ayvalık'a gidiyorum. Provalar var. Çarşamba günde sahnem olacak. Yine yapamayız. Ama ben sana notlarımı söyleyeyim. Sen lütfen arkadaşlarıma, seyircilerimize ilet. Benden açıklama bekliyorlardı. Araştırmış bu konuyu. Biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. İpek'in de fikrini soracağım. Bu konuda Madrid'den geldiği iddia edilen bir fotoğraf var. Bir masada Afra Saraçoğlu ve 3 kişi var. Onlardan biri Poyraz, biri de çok şaşırtıcı bir isim. Biraz sonra o konuyu konuşacağız. Helal olsun Seda Sayan sana. Helal olsun kardeşim. Helal olsun. Hep her zaman Koklayarak şarkıyı buldu adeta. Sen söyle cümleni bir kesmeyeyim. Söyle Ay devam. Bilal abi bir şey söyleyeceğim. Her zaman demez miyim? Çok başarılıdır. Çok böyle gerçekten kadındır. Çok da akıllıdır. Yani hiç mesleğini bırakmadı. Hala da kendini yenileme peşinde. Nasıl buldun? Bugün ona ben mesaj attım biliyor musun? Onu etiketledim bir magazin sayfasında. Dedim ki patlattın ortalığı dedim. Ne yaptın kasıp kavurdun dedim. Bir klaba gittim dedim Kıbrıs'ta. Akşamleyin senin konserinden sonra saat gece 2.30'da. Bir baktım ki dedim bütün 3-4 defa çaldı senin bu şarkın. Yaza imzasını attı biliyor musun? Daha şimdiden attı yaza imzayı. Çok enteresan. Yıkamazlar Beni isimli şarkıyı e, tesadüf eseri dinliyor evde Seda Sayan. Kocasına diyor ki ya diyor bu tamam işte benim aradığım bu diyor. Bu müthiş bir şey bu şarkı diyor. Ve Tekir isimli bir şarkıcı arkadaş seslendiriyor şarkıyı. Bestesi de ona ait.
bana Tekir'i bulun diyor. Tekir'i bana bulun diyor ekibine. Önce bulamıyorlar falan. Bu yıkarım ortalığı. Bulun bana Tekir'i deyince o Allah Seda Allah. Kargalı bir kükreyince ekip Tekir'i hemen buluyor. Alo Tekir sen misin? Neredesin kardeşim? Ben Seda ablan. Abla diyor ben Çorlu'dayım. Hangi Seda? Seda Sayan. Beni Seda Sayan niye arasın? Filan. Ya Seda Sayan ben işte diyor. Bir getirtme beni oraya. Neredesin? Konum at. Geleceğim konuşmamız lazım. Abla vallahi Çorlu'dayım. Konser arasındayım diyor. O zaman diyor ne zaman dönüyorsun? Akşam dönüyorum. Evinin konumunu at döner dönmez diyor. Geliyorum kahve içmeye, çay içmeye konuşacağız. Gidiyor. Gidiyor eve. Ondan E sonra diyor ki bu şarkı müthiş bir şarkı diyor. Bunu diyor birlikte söylememiz lazım diyor. Benim bu şarkıyı söylemem lazım Tekir diyor. Tekir orada ikna ediyor. Ailesi zaten şok oluyor. Seda Sayan evimize gelmiş. Bizden şarkı istiyor. Ondan sonra klibi de orada çekiyor. O evde çekiyor biliyor musun? Oradaki ev ahalisi. gördüm. Gördün Gördüm mü? ama nasıl patladı ya? Bir hafta 10 günde böyle bir şey patlayabilir mi? Bugün bir baktım Safiye 4 Soyman gün, 4 sayfasında gün, 4 gün. paylaşmış. O 4 kadar gün, işte 4 4-5 gün. gün ya. Bir haftası daha gelmemiş anla. Safiye de sayfasında paylaşmış. Faik Herkes abiyle paylaşıyor. birlikte. Herkes Gördün mü? paylaşıyor. Seyrettin mi? Gördüm. YouTube'da 4 günde 2 milyona ulaştı şarkı. Yıkamazlar Beni isimli şarkı. Tekir'le düet yapıyor şarkının sahibiyle. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Kurşun 2,5 milyon. Sözleri şey oldu artık. E, Herkes paylaşıyor. Kurşun 2,5 milyon. TikTok'ta, Reels, Instagram'da dönüp duruyor. Viral oldu şarkı. Sırrı da ne biliyor musun? Roman müziği var orada. Biraz roman müziği var, rap var, mahalle rapi var, sokak zaten rap sokak kültürü ya. Meydan okuyan sözlerle kadırgalı zaten ya Tam ablamız. ucuk diye oturmuş karakterine. Tamam, Tam yani. tamam, tamam. Tam. Tamam. Herkes şunu paylaşıyor TikTok'ta. Kurşun 2,5 milyon babaları gelsin diyor ya. Kurşun 2,5 milyon babaları gelsin. Ve yıkılıyor. Şimdi burada diyorlar ki yani kime peki Seda Bacı kim ona racon kesti de o buna gider kime yapıyor? Kötü kalpli olan herkese. Kötü kalpli olan, güç gösterisinde bulunmak isteyen, Doğru. başkalarına yanlış yapmak isteyen, yanlış yapan Seda Bacı'yı bulur karşısında. Yani kadınlar kocalarına söylüyormuş, babaları gelsin. Ne diyorsun anam sen? Kurşun 2,5 milyon. Ay Vallahi Bilal bak abi ya. sosyal medyada ne videolar var, neler var, insanlar neler yazıyorlar. Yani tesbih elinde, çay bardağı, Ajda çay bardağı önünde. Yani roman havası, enerjisi olması şarkıda, sert bakışları ve özgüvenli tavrı Seda Sayan'ın. Her İnsan zaman öyle. hep öyle. Bir de ev ortamı ya sıcak ortam. Klip de hani ev ortamı. Eee, Senin beni şaşırtmadı. Çünkü sen de her ne kadar çok varlıklı arkadaşların, sosyete ortamların, lüks oteller senin hayatında Londra, Paris, Milano olsa da sen de bir halk insanısın sonuçta yani. Her zaman öyle oldum Bilal abi, her zaman. Evet. Ne ırkçı oldum, ne insan ayırdım. Her türden arkadaşım var, emin olabilirsin. Hiç insanları ayırmam. Yani tabii ki var ama ben doğal bir insanım. O yüzden romanmış, yok yerde sofralarda yemek yiyormuş. Hiç o kültürlerle ne dalga geçtim ne alay ettim. Herkesin kültürü kendine. 12 senedir Kıbrıs'ta yaşıyorum. O insanların bile kültürlerine saygı duydum. Düşünebiliyor musun? Yani değişik bir lisanları var. Çok değişik bir aksanları var. Onunla bile alay etti çoğu insanlar. Ben dedim ki her yörenin kendine has bir lisanı var. Saygılı olalım dedim. Yani herkese saygım sonsuz. Ama Seda Sayan da zaten çok doğal. Hatta bundan 15 gün önce ne demişti bir röportajında? Ben gecekondu kadınıyım dedi. Ben gümüş kaşıkla havyar yemem dedi. Yani gece ben buyum diyor kadın. Doğal bir kadın. Seda her zaman buydu. Bu yüzden de Allah bir lafı vardır onun. Allah herkesin kalbine göre verir ekmeğini diye. Herkes de kalbinin ekmeği. Seda Sayan hiçbir zaman kötü bir kadın olmadı. Hep yardımsever, hep iyi oldu. Vallahi Allah yolunu açık etsin. Ama yaza imzayı attı şarkı öyle söyleyeyim. Attı. Herkes Tarkan'dan beklerken Seda vurdu, gol oldu ve deniliyor ki yorumlarda Seda Sayan yeni nesli de yakaladı. Zaten yakalamıştı yıllar önce de gençliği de yakaladı bu şarkı.
herkes tarafından, özellikle gençler tarafından sosyal medyada çok paylaşılıyor şeklinde de yorumlar var. Helal olsun Seda Sayan'a. Yalnız Bakalım size bir şey şimdi. söyleyeceğim. Evet, Bilal abi. Tabii ki şarkı çok güzel ama o şarkıya uygun o kıyafeti, o kostümü de o kısa o short time'da nasıl organize ettiler? Nasıl yaptılar o kıyafeti? Tam bir kıyafet de şarkıya uygun bir kıyafet. Dikkat etmedin mi? Seda'da Muhteşem kıyafet. Tolga Çam öyle dikmiş bir ama bayıldım, bayıldım. Çok güzeldi. öyle bir ekip var ki Seda Sayan'da, yoku var eder, yoktan var ederler her şeyi 24 saat. Öyle bir asistan var ki onda, öyle bir ekip var ki onda. 40 yıldır birlikte çalıştığı insanlar, hepsi birbirinden yetenekli. Ben de birlikte çalıştığım bir süre program yaptım. Show TV'de Seda Sayan Show'un içinde magazin sunuyordum. Ekibini de yakından tanıdım. O yüzden iyi biliyorum. Ve neyi tutsa hakikaten Seda Sayan son derece başarılı oluyor. Hangi işe el atsa Evet, başarılı. evet. Peki, peki. Ya Mustafa Evet, Sandal'ın alttan arkadaşlar yazıyor chat. evet, O konuya geleceğiz. Acele etmeyin ne olur. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Fotoğrafı soruyorsunuz ama hep de yayının sonunda bu yorumlarımı yaparım. Bir anda coştu. Chat coştu şu anda. Gerçekten coştu. Yani şimdi Akay'ı niye suçluyorsunuz? Adam bildiği her şeyi dobra dobra anlattı burada. Doğrusuyla anlattı. Ama her şey bizim istediğimiz gibi gidemez ki. Anladınız mı? Şimdi burada Onur Akay'ı suçlamayın. Bunu yayının sonlarına doğru Bilal abi düğmeye bas dediği an size bu konunun yorumunu yapacağım. Sabırlı olun, bekleyin ama üzülmeyin. Tamam? Endişelenmeyin. Biliyorum hepiniz aslında bunun için buradasınız. Ama şimdi Bilal abiye saygısızlık etmeyelim. Çünkü başka konular da var. Her zaman söylediğim gibi bizim bu Magazin Astro sadece Afra ile Mert de ibaret değil. O yüzden dolayı bekleyin, sabırlı olun. Tamam mı? Güzel haberlerimiz var. Olacaktır zaten. evet. Mustafa Sandal'ın 2018 yılında boşandı. İki çocuğun annesi Biliyorum. Emine Hanım'dan, Emine Yahoviç'ten. Eee, Anlaşmalı boşanmaydı sözüm ona ama boşandığı eşi aradan geçen bu 8 senede Mustafa Sandal'ın bazı şartnamedeki bazı maddelere uymadığını belirterek yeni yeni davalar açıyor. Şimdi diyor ki Emine Yahoviç mesela, çok çarpıcı bu. İddiaya göre Mustafa Sandal'ın eski eşi ve çocukları için araç kiralaması gerekiyordu. Ancak eski eşi bu aracın geri alındığını öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede mahkemeden istatistiksel ölüm tablosu hazırlanmasını ve kendi ortalama yaşam süresinin kalan ömrünün hesaplanmasını istediği belirtildi. Bu hesaplamaya göre araç giderlerinin kalan süre boyunca karşılanmasını talep ettiği aktarıldı. Bu ne ya? Ya bu ne ya? Bu Evet, ne? haberi bana okudum biliyorum. Böyle bir şey olabilir mi Biliyorum. ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Burada bir kere hepimiz ya Hristiyan da olsan, Müslüman da olsan, Musevi de olsan şuna biliriz ki Allah hepimizin ömrünü biçmiştir zaten dünyaya gelirken. Ne zaman öleceği biliniyor mu ki hesaplasın insanlar senin kalan ömrünü? Böyle saçma bir şey hayatımda ilk defa duyuyorum ya. Yani böyle bir şey var mı ya? Bu ne yapmaya çalışıyor bu kadın ya? Benim kalan ömrüm hesaplansın, Bilmiyorum. ona göre sandaldan bana para gelsin. Ona göre hesaplayın bana borcunu. Böyle bir mantık Ya var mı? Bilal abi, genelde bu ecnebi kadınlar neden böyleler? Yani aslında şimdi olayı diyeceksin ki demin ırkçı değilim dedin, şimdi neler anlatıyorsun diye. Ama çok dikkat ettim. Şey de öyle ya, biri daha vardı bunun gibi yine. Yabancı eşi, boşandılar. Kadın sürekli bir tazminatlarda. Serdar Ortaç, Karolin. Evet, Aynı evet. hikaye, fark eden bir şey yok ki. Al birinden vur ötekini, aynı hikaye ikisi de. Hani nedir bu Mustafa Sandal'la olan olay? Yani ya artık adamı bırak boşandın gittin. Tamam 8 alacağını sene aldın. bırak adamı ya. 8 sene olmuş ya. Bırak Bırak 8 düş yıl oldu daha adamdan ya. neyini alacaksın adamın? Allah Allah.
Erkeklerde kabahat ya. Erkeklerde görür görmez aşık olmayın kardeşim ya. Görür görmez, kadınlar da öyle. Görür görmez aşık Öyle bir ol. şey yok be Bilal abicim. Aşk diye bir şeyin olduğuna inanıyor musun? O bir etkileşim. Yani o öyle bir şey yok. Öyle bir şey emin ol yok. İnsanlar kendilerini işte heyecan uğruna, ne bileyim bir tutku uğruna aşık olduğumu zannediyor. Yok öyle bir şey. Yani aşk dediğin nedir ki? Gerçek olan sevgidir. Anlatabiliyor muyum? Gerçek olan o sevgi duygusudur. Aşklar gelip geçer. Evet, yani kendine de yalan söylüyorsun. Ona görür görmez çok beğeniyorsun ya. Cinsel çekicilik ağır basıyor. Bir kere onun adı cinsel çekiciliktir. Görür görmez aşık Kesinlikle o. Ne tabii ki. görür görmez Tabii. aşık olmak falan bunlar hep palavra. Cinsel Yalan. çekicilik. Kadında da erkekte de. Kadın ve erkek karşı cinsten birini gördüğü zaman ben bununla sevişebilir miyim? Bunu düşünürmüş. Bir bilim adamının eleştirisini, Evet. yorumunu okumuştum. İlk düşündüğü bu olurmuş, biliyor musun? Bu ayıp değil, hayatımızda olan bir şey. Bizler nasıl dünyaya geldik? Sen nasıl dünyaya geldin? Ben nasıl dünyaya geldim? Bu ayıp değil, o doğa olayı. Erkek de kadın da bunu düşünürmüş. Bir yabancı gördüğü zaman. Yani şimdi ve onu coşkuyla istiyorsun. İşte bunun adı orada aşk olarak diyor, aşık oldum falan diyor. Hayır, her seferinde coşkuyla istiyorsun. Arzun bitmiyor. Ne zaman ki arzun tükeniyor, aşk bitti deniliyor ona. Sana orada katılıyorum. Ya Katılmamakla hayır aslında heyecanım bitti, hevesim bitti. Çünkü nedir? Yani işte kendimi kanıtladım karşı tarafa, kanıtladım. Bu bir heyecandı, bu heyecan bitti, noktalandı. Şimdi diğer heyecanlara bakalım. O evet. yüzden bunun sonu gelmez. O yüzden de derim ki aşk her zaman yanıltıcıdır. Yanıltır insanı. Öyle bir şey yok. Ve Mustafa Sandal'la birebir röportaj yaptığımda bana yıllar önce söylediği, Emine Yahoviç'ten daha çocuğu olmamıştı. Yeni evlenmişlerdi. Bilal, Bodrum'da, kumsalda kimse yok. Bir kadın oturuyor orada. Gittim yanına. Siz çok güzelsiniz dedim. Yüzüme baktı. O anda ne düşündüm biliyor musun? Evleneceğim kadın bu benim dedim. Bilal, inan böyle düşündüm. İnan bu kadınla ben, ve ona söyledim. Ben sizinle evleneceğim günün birinde, biliyor musunuz dedim. Daha tanışmadan. Yani Demek baksana. ki altıncı hissi yüksek adamın. Tanışmadan. Evet, Bir defa evet, evet, evlilik ne evet, saçma evet, şeyler. Evlilik o kadar basit bir şey mi ya? Bir evet. defa Ve teslim oluyorsun sosyoekonomik yani durumuna orada. bakacaksın, Ve orada kültürüne bakacaksın, ailesine bakacaksın. Öyle basit bir iş mi evlilik? Ve orada Ay ben kilitleniyorsun. Ve fiziksel bir dakika cazibesine bayıldım. tamamlayayım ondan sonra yorum yap. Ve orada kendini kilitliyorsun ona. Hipnoz oluyorsun, kendini hipnoz ediyorsun ki ona. Şartlıyorsun kendini artık ona. Kilitleniyorsun, değil mi? Yani Evet. öyle yaptıktan sonra ve çıkamazsın artık sen oradan. O seninle oynar. İstediği gibi oynar o kadın seninle ondan sonra. Pardon, buyur, devam et lütfen. Peki Yorumunu oyunun bekliyorum. sonu ne oldu? Hadi oyunu oynadı. Oyunun sonu ne oldu? Bir poz. Mustafa Sandal'a buradan selam sevgiler. Aynı hataları bir daha yapma, tekerrür etme. Çünkü aşk yanıltıcı bir şeydir, bir illüzyondur. Seni kandırır, seni aldatır, senin hayatına bir dokunur, senin hayatını da başka yerde karartır. Yani önüne gelecek güzellikleri bir defa yok ben işte beğendim de fiziksel cazibesine katıldım da bir defa evlilik ne alaka? Evliliğin fiziksel cazibeyle ancak %30'u evliliği ilgilendirir. Geri kalan %70'inde bir aile terapisti olarak, yaşam koçu olarak konuşuyorum bunu. Bununla onun alakası yok. Evlilik denen şey bir defa bir güvendir. Evlilikte karşındakini tanıdın mı? Ne kadar tanıdın? Ah ne kadar güzel. Göğüsleri güzel, bacakları kalem gibi, gözleri harika, saçları mükemmel, teni bebek gibi. Ay ben bu kadınla evlenirim. Öyle bir şey yok. İşte evlilik bence tamamıyla bir güven öncelikle, sonra sadakat ama en önemlisi tanımak. Bedeni Tabii. tanırsın, hevesin geçer. O bedende, o tanışınca o bedenle belli bir zaman sonra onun da hevesin geçer. Kalıcı olan nedir biliyor musun? Ömür boyu seninle birlikte olabileceğine verdiği sözü tutabilmesi midir acaba? İşte o yüzden dolayı da Mustafa Sandal burada yanıldı. Ne oldu? Fiziksel cazibe onu yanılttı, aldattı. O yüzden dolayı da bunları biraz yaptığını çekecek. Aslında Mustafa da burada hatalı. Yani ben burada Emine Yoviç'e de kızmıyorum. Mustafa'nın da hataları olmuş olabilir evlilik süresince. Huyunuz birbirinize uyuyor mu? Birbirinize birlikte aynı evde uzun bir süre kalabilecek misiniz? Hayata birlikte aynı pencereden
aynı görüşte bakabilecek misiniz? Evet. Bütün bunların uyum içinde sürüyor olabilmesi lazım ki ondan sonra bizim dedelerimiz, atalarımız söz süresini, nişan süresini niye koymuşlar ilişkilerde kadınla erkek arasına? Bir seneden evvel nişan nikaha dönüşmesin derler mesela. Hatta uzatın 1,5 sene sürsün, iyice tanısınlar birbirlerini derler. Şimdi nişanı mesela, nişanı şimdi de mesela duyuyorum, yapmış olmak için yapıyorlar biliyor musun? Nişanlandık, 3 ay sonra inşallah nikahımız var, Temmuz'da bekleriz. Olur mu öyle şey ya? Valla bugünkü aklım olsaydı ne nişan yapardım ne düğün yapardım. Gene Seda Sayan imzasını attı. Bak, düğün konusu yine Seda Sayan'ın konusu oldu. Bundan 15-20 gün önce hatırlar mısın? Bir röportaj vermişti. Bir yerde bir yazısı yayınlanmıştı. Çağla Akalın, hoş geldin canım arkadaşım. Bak Çağla da geldi Bilal abi. Çağla hoş Çağla'yı geldin. tanıyorsunuz değil mi? Tanımıyorsanız takip edin Çağla'yı, bakın. O da iyi bir fenomen, şarkıcı. Canım arkadaşım, melek kalplim benim. Hoş geldin Çağla'cığım. İyi arkadaşımız Çağla. Hoş geldin. Evet. Yani Bilal abi, konumuz buysa yani burada Mustafa Sandal hata yaptı. Hatayı cinsel ve fiziksel cazibeye aldanarak yapmış olduğu evlilikte şu an bu evliliğin diyetini ödüyor. Yani şurada aslında ikisine de suç bulmamak lazım ama baştan zaten bunların kader ağları ayrılık belliymiş zaten. Dolayısıyla ben zaten ay keşke tanısaymış da beni o zaman sorsaymış bu evlilik gidecek mi, olacak mı, bitecek mi diye, inan bununla ilgili de yorum yapardım Mustafa'ya. Mustafa benim bundan ta 30 sene önceden arkadaşım. Londra'da okurken arka sokağımda oturuyordu. Her sabah Walkman'lerle yürüyüşe çıktığımda onu görüyordum ben. Günaydın İpek derdi, günaydın derdim. Olur da tesadüf bu programı izlersen, beni anımsarsın. Sana da söylüyorum, sen mükemmel bir adamsın. Bir defa gerçekten çok başka bir adamsın. Son derece donanımlı. O kalbini, yüreğini, merhametini ben seni çok iyi biliyorum. O Londra'daki o sokak hayvanlarına destek olduğun o dönemi. Seni çok seviyorum. Olur da dinlersin, yaptığın hataları bir daha yapma kardeşim. Ben de Mustafa'yla Londra'ya bir iki kere geldim. Bir keresinde konseri için geldik. Bir keresinde de Bilal gel seni üniversite arkadaşlarımla tanıştıracağım diye. Ben de paparazzi programını yapıyorum Star'da. Hadi kameramanımla beraber gel dedi. Benim misafirimsiniz Londra'daydı. Gittik orada bir çekim yaptık. Bir apartman dairesi, bir apartman daha doğrusu üniversiteydi şehrin göbeğinde. Londra'da ama İngilizler Mustafa'yı çok seviyorlar. Masaların üzerine çıkıyorlardı. Ay'a benzer şarkısını. Evet. Evet. O girdiği zaman Onun arabasıları söylerken de öyleydi biliyor musun? Yani Mustafa'yı ben birkaç defa da Bağdat Caddesi'nde görmüştüm. Mustafa aslında baktığın zaman çok soğuk, donuk gibi ama Mustafa'nın içine girdiğin zaman değişik bir yürek taşıyan çok gerçekten adam gibi adam. O yüzden diyorum ya iyi niyetinin şeyi kurbanı oldu. Boş ver. Kaderinde varmış bu. Ona daha iyisi, daha mükemmeli gelsin. Daha iyi mutlu olsun. Yani böyle bak ızdıraplar yaşıyorsun Mustafa o iyi niyetinden. Kim hakikaten birine iyilik yaparsa mutlaka vebalini çekiyor, bir şey yapıyor. Yani bu iyilik yapmak ne kadar kötü bir şey aslında ya. İnsanlara olduğu kadar değer vermek lazım ama işte insanları tanımadan yapıyoruz biz. Ondan dolayı bunları yaşıyoruz. Biraz da hakkaniyatta olmak lazım. Hak ettiğini vermen lazım karşıya. Hak etmeyen kadına niye bu kadar açtın ki keseni? Kesenin ağzını niye bu kadar açtın? Evet, şimdi Afra 2 tane çocuk var ya, o 2 tane çocuk dünya tatlısı, 2 çocuk evlat verdi Emine Yahoviç, Mustafa Sandal'a. Mükemmel çocuklar hakikaten ve onlar da Mustafa'nın yolunda ikisi birden. Çok iyi müzik kulakları var ve iyi birer müzisyen olarak yetişiyorlar. Peki başka bir gün Mustafa Sandal'ı yine konuşuruz. Konuşalım. Uçağı hayatından çıkardı yoksa hayatını Allah korusun kaybedebilirdi Mustafa Sandal. Hem de uçakta onu da konuşabiliriz. Bir uçak kazasında bir gün onu da konuşuruz. Hatta bundan sonraki yarınki programda konuşalım. Peki. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili mesela onların bir seveni, ikisini birden seven bir kişinin yazdığı bir tweet. Şimdi çok eleştiriliyor ya Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Aframcılar tarafından yeni bir ilişki içinde olduğu iddiası yoğun şekilde konuşulurken Afra'ya çok kızanlar var, Mert'e çok kızanlar var.
yaşadığım ve yaşattıkları her şeye teşekkürler. Güzel oyunculuklar seyrettik onlarla ve seyretmeye devam edeceğiz inşallah ikisini birden. Onlar ekranda kalarak ve biz de seyrederek teşekkür ediyoruz. Onlara çok şey borçluyuz kattıkları güzellikler için. İyi ki onlar. Ha bir de herkes ayrılabilir. Herkes birbirinin hayatından çıkabilir. Ne aşklar ne evlilikler bitti. Arkadaşlar unutmayın lütfen relax, rahat olalım. Onları da rahat bırakalım. Şimdi şu cümleye katılmamak mümkün değil. Bak şu cümleye katılmamak mümkün değil. Ben çok seviyorum. Afra ile Mert birlikte olsunlar, ömür boyu evlensinler. Afram hiç bitmesin. O Afra M birlikte olsun hep filan. Çok seviyorum. Çok ama yahu mesela sen diyebilirsin ki ya da bizi izleyenlerden 1000'i 1500'ü diyebilir ki benim annem babam ayrıldı, boşandı. Anlatabiliyor muyum? Canları boşandı insanların. Canları boşanmış. Hiç istemedikleri, kendileri boşanmış. Çocuklarının babasından, annesinden boşanmışlar, ayrılmışlar. Onun için biraz relax arkadaşlar. Çok fazla mı kaptırıyoruz kendimizi? Bana küfür edenler var yahu. Senin Bana da sen bizi kandırdın, sen bizi aldattın. Yahu arkadaşlar relax. Rahat olun Allah aşkına ya. Rahat olun ya. Mutluluk dileyin insanlara ya. Öyleyse, gerçekten ayrıldılarsa. Hadi söze gir lütfen. Şimdi bana da Instagram'da yaklaşık yine böyle 60-70 bir DM'den atılmış mesajlar var. Öncelikle ithamkar mesajlar var. Sürekli Onur'u linçleme. Onur yalan söylüyor. Onur görmedi. Onur dedi ki Afra annesinin yanında. Neydi oranın adı? Akçay'da. Ama biz bunu görüyoruz bu resimleri. Demek ki annesinin yanında değil. Onur bizi neden kandırdı? Onur sizi kandırmadı. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bir. Onur gerçekten görmüş Afra'yı. Bu da yalan değil. Bana da söyledi ve ispat etti. Ben Onur'a dedim ya Onur latife mi yapıyorsun? Ya doğruyu söyle dedim. Yani ne yapıyorsun dedim. Prim mi kasmaya çalışıyorsun nedir? Olur mu canım dedi bana resimlerle. Bak dedi saçmalama ben her şeyi yazarım kız bunları listeye alırım dedi. Ben inandım. Fakat şimdi bazı şeylere inanmıyorum. Açık konuşmak gerekirse. Sen de şimdi burada diyorsun ki evet doğru Ece Erken mesela ben dünkü yayınınızda yoktum. Bana DM'den yazmışlar ve gerçekten dinlemedim. Ne konuştunuz bilmiyorum Bilal abi ama yazılan şu. Diyor ki siz demişsiniz ki Ece Erken böyle bir yalan beyanatta bulunsaydı o kanaldan onu atarlardı. Böyle bir şey dediniz mi siz? Kovarlar ya. Söylüyorum işte. Kovarlar ya. Öyle o kanalda TV8 gibi ciddi bir şeyde Acun Ilıcalı'nın Acun'un kanalında. Ha? yani gidip de orada Ece Erken 20 dakika süreyle programın 20 dakikasında ben Afra Saraçoğlu ile o Poyraz'ı yan yana gördüm havalimanında ne konuştuklarını duydum. Kulağımla şahit oldum. Onların birlikteliklerine inandım filan diye. Bunu 20 dakika süreyle yalan olarak konuşabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Bir kere Ece Erken böyle bir insan değil. Ben Ece'yi 16 yaşından beri tanıyorum arkadaşlar. Ece 16 yaşından beri televizyoncu. Anlatabiliyor muyum? İlk gün biraz tereddüt ettim. Benzetmiş olabilir. Neden fotoğraf yok filan diye. Ama pazartesi günü yayında 20-25 dakika bu konuyu konuştu. Yani tamam bir şey söyleyeceğim. Bazı resimler var. Yapay zeka diye bir şey var. Yani o resmin yanına onu koymuş olamaz da ben artık Bilal abi emin misin bundan? Çünkü bir şey hissediyorum bak. Hissettiğimi bak velev ki gittiler. Niye yani neyle gördünüz siz? Dudak dudağa öpüşürken mi gördünüz? Hemen yaftalıyorsunuz Afra'yı. Yahut da el ele mi gördünüz? Bana bununla kanıt gelin. Yan yana görüp havaalanında olması önemli değil. Bana bu kanıtla gelin. Sarmaş dolaş mıydı? Bir sevgi var mıydı? Bir aşk kokuyor muydu? Hayatım ben Ece Erken'in söylediğine inanın bak tekrar söylüyorum. Ben Ece Erken bizim elimizde büyüdü. Star TV'de de beraber çalıştık. Tamam görebilir. Televizyoncu terbiyesi diye bir şey var. Gazeteci terbiyesi olduğu gibi. Programcı terbiyesi diye bir şey var. Ece dürüst bir insandır. Yayında da öyle yanlış yapacak bir insan değildir. Aynı fikirdeyim. Bir şey söylemiyorum. Yayıncılığı herkesten iyi bilir. Nasıl konuşacağını, nasıl dik durulacağını herkes. Ece benim babamın kızı da değil. Anlatabiliyor. Yanlış yapsa yanlış yaptı derim. İlk günler tereddüt ettim fotoğraf olmadığı için. Fakat bu konularda böyle yalan olmaz. Gördüm diyor, ne konuştuklarını duydum diyor, yanımdaydılar diyor. Ve anladım ki diyor bu ilişki uzun süredir devam eden bir ilişki diyor. Konuşmalarından bunu anlayacak kadar da
olgun bir Ay insan vallahi tabii. ben tamam da ben birisiyle sevgili olsam elini tutarım. Sevgili olsam sarmaş dolaş olurum. Ben ne... Olmaz, yapmaz. Şimdi Onu Bilal abi yapmaz. senle birlikte Kıbrıs'a Onu gidelim biz. yapmaz. Onu yapmayacağını sen de biliyorsun Afra Saraçoğlu'nun. Mert'le de yapmadık. Öyle sarılma havalimanında gördük, el ele tutuşma falan hiç olmadı. Yapmaz onu. Yapar mı Afra Saraçoğlu? Yani yapmaz onu. Ne yapar mı? Ya havalimanında sevgilisiyle o şekilde olmaz. Orası Türkiye sınırları içinde. Herkesin onu tanıyabileceğini biliyor. Zaten Yine yakalandı o zaman, ne fark etti? ya Allah Allah, ama sen başka bir yerden giriyorsun. Bak bana şunu sor. Demin sorduğun gibi gel bana. İnanıyor musun, inanmıyor musun? İnanıyorum arkadaş, anladın mı? O detaylara Hayır girme. ben inanmıyorum. Detaylara girme. Ben İnandım inanmıyorum. ben. Ece'ye inandım Ben ben. Ece'ye inanmıyorum. inandığımı da Zaman anlatıyorum. her şeyin ilacıdır, zaman gösterir ama ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. İnanmak mı istemiyorum acaba? Ha? Ben senden çok inanmak istemiyorum. Ama Ben inanmak Ece'nin istemiyorum. o şekilde anlatımı benim için kanıt. Bak buradan okuyayım neler söyledi. Bu ilişkinin 1 aydan fazla bir geçmişi var. Tabii ki sohbetlerini anlatmayacağım. Ayıp, ama sohbet şuydu. Zaten uzun süredir beraber olan bir çift gibiydi. Konuştuklarından bunu çıkardım. Hiç bana hiç yeni başlamış ilişkiye yeni başlamış bir çift gibi gelmediler. Uzun zamandır birlikte olan bir çift gibi anladım. Anlatabiliyor muyum? Söyledikleri bak. Tamam. Ve yeni tatile yeni gitmiyorlar. Bayağıdır bir tatil yapıyorlar birlikte. Bayağıdır bir gidiyorlar dışarıya tatile. Yani tatile bu ilk gidişleri değil. Bunu da bana bir de bu böyle geçti diyor. Bu ilk çok belli diyor. İlk tatilleri olmadığı diyor. Anlatabiliyor muyum? O Görüntülenmek kendisinin istemeseler yorumu diyor. Bilal abi. O Görüntülenmek kendisinin istemeseler, yorumu. görüntülenmek istemeseler diyor. Ayrı ayrı uçaklarla gitmezler miydi diyor. Demek ki artık kabul sürecindeler diyor ve çevrelerine de kabul ettirme sürecindeler. Bu da benim eklediğim yorum. Çevrelerine de, çevremizde bizi böyle kabul etsin sürecindeler. Ama o kendisinin, bu da benim kendi fikrim. O da sizin kendi fikriniz. Ece'ye olan saygınızdan ötürü. Ben bir ilişkiye ne zaman ilişki var derim biliyor musun? Ben gerçekten o ilişkinin enerjisini almalıyım. O ilişkide bir astrolog olarak o enerjiyi algılamadıysam o ilişkiyle ilgili de bir şey söyleyemem. Ay umarım da zaten böyle bir şey de asparagas bir haberdir. Reklam için yapılmıştır. Yan yana gelinmiştir. Ya o neler oluyor Türkiye'de, boş versene sen. Neler oluyor neler oluyor. Gerçekten Peki. neler oluyor. Evet, hiçbir rahatsızlıkları yok diyor Ece Erken. Evet, hiçbir rahatsızlıkları yok. Yani bir arada oldular. Çevremiz bize ne der? Bir aradayız şu anda, çevremiz görenler ne der? Hiçbir rahatsızlıkları yok. Kabul ediyorlar, kabul etmişler. Sadece beni görünce şok geçirdiler dedi Ece Erken. Sadece beni görünce şok geçirdiler dedi. Allah'tan seni görmediler. Şu yorum da çok ayıp ya. Bunu böyle şeyler yazmayın. İnsanlar tamam kardeşim, ben de Mert Ramazan Demir'i çok seviyorum ve Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun birlikteliğini çok destekledim. İlk söyleyen, bunu basında Türkiye'de ilk halka bunu anlatan benim. Onların birlikte olduklarını ilk ifade eden benim. Yalı Çapkını dizisinin 2. 3. bölümünde bunu fark ettim ve Beyaz TV'de yorumculuk yaptığım programda söyledim. Bunlar sevgili dedim. İlk söyleyen benim ama gelinen nokta bu. Patates surat demeyin kardeşim. Ayıp ya. Kime diyorlar Çocuğa bunu? Poyraz'a diyorlar. Poyraz ve Osmanoğlu'na patates surat diyorlar. Neden onu korur oldun bu aralar, onu anlayamadım. Nasıl? Şimdi de Poyraz'ı çok sevdin sen. Onu anlıyorum. Ya hep öyle söylüyorsun. Poyraz'ı met ediyorsun. İnsanları hakaret etmek ayıp. Hakaret etmek yani patates surat. Yani olacak şey değil. Hakaret tabii orada haklı olabilirsin. Onu demek istemedim. Tabii ki hakaret edilmez. Bazlama surat demişler bana da Poyraz için. Sana patates suratlı demişler. Bana da bazlama surat diye yazdılar. Zenginmiş. Yok işte İpek Hanım Afra'nın adı böyle duyulmasın diyorlar. Afra Paragöz bir kız değil. Öyle lanse ediliyor. Artık bu adamla anılmasın. Ama bakın benim bir suçum yok. Magazin görmüş Ece. Çekmiş resimleri. En sonda açıklamak için koymuş. 1-2 gün bekledi. Şimdi Bilal abinin meslektaşı Ece, benim değil. Ben astrolog, Bilal abinin meslektaşı. Çocukluğundan beri tanıyorum diyor. Yalan olma ihtimali yok diyor. Ama ben de diyorum ki ben yalan demiyorum.
Kimseye itham edemem. Kimseyi de böyle töhmet altında bırakmam. Ama şunu Bakın söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Affedersin, lafını kestim. Devam Estağfurullah. edeceksin. Şimdi bir dava ile ilgili mahkemeye çıktığınız zaman delil var mı diye sorarlar. Nedir delil? İşte fotoğraf, video, görgü tanıkları. ses var mı? MOBESE kayıtlarından video var mı? İşte çekilmiş uzaktan fotoğraf var mı filan. Bir de nedir delil? Tanık, şahit. O da delildir. Gören birisinin anlatması da delildir ve gören birisi yemin ettirilir. Kur'an'a el bastığını söyler orada hakim karşısında. Yemin eder, ondan sonra anlatır ve o ifadesi kanıttır. İnsanı ipe götürür. Anlatabiliyor muyum? Eskiden doğru. İdam şimdi yok tabii. Yani sen ne diyorsun? Müebbet hapse kadar götürür o tanıklık. Tanıklık insanı. Şimdi burada Ece Erken'in tanıklığı var. Ece Erken sıradan bir insan değil. Seversiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Benim meslektaşım ve ben onun nasıl bir televizyoncu olduğunu yıllardır birlikte çalışarak görmüşüm zaten. Eğer iyi bir televizyoncu olmasa bugün orada 4 senedir, 5 senedir o koltukta olmaz. Daha evvel söylemezsem olmazdaydı. En zirve zamanı programın. Seren Serengil'le Bircan'la beraber. Yani kadına televizyon programı teslim ediyorlar her kanalda. Onun için bırakın Ece'yi karalamayı, anlatabiliyor muyum? Kadının doğru söylediğini kabul edin. Bunu zorla kabul ettirmiyorum size. Eğer benim söylediklerime bir parça inancınız varsa kadının da söylediklerine inanın ve tekrar söylüyorum. Ece yalan söylüyorsa o cesaret olmaz onda. Öyle bir şey cesaret etmez. Çünkü işini kaybedeceğini bilir. Israrla üzerinde öyle durur. Yani benim ne demek istediğimi anlayan anladı. Yani sence bütün magazin programları %100 doğru mu söylüyor? Onu mu demek istiyorsun? Sence bütün magazinler... Bak, ben bir şey anlatıyorum. Sen hemen yandan böyle başka bir şekilde ben öyle bir şey dedim mi? Tamam, peki o konuda seninle ulaşamayacağım. Çünkü sen anladığım kadarıyla Afra'yla artık kesinlikle o çocuğun birlikte olduğuna inanmışsın. Seni ben inandıramam çünkü inanmışsın Bilal abicim. Yani ben artık diyemem sana böyle bir şey yok. Ben hala da aklım Mert ve Afra'da. Hala ayrılmadılar diyorum. Hala birlikteler. Bu haberler bak görülebilir. Ece yalan söylüyor demiyorum, anlamadın. Görülebilir. Ama bu arkadaş olabilir. Ben nereden bileyim? Şimdi seninle birlikte biz Kıbrıs'a gittik uçakla. Arkamızdan 1000 ton dedikodu çıkardılar. Bunlar sevgili diye. Derler, diyebilirler. Nasıl ayıkla pirincin taşını? Ama bu olayın aslı astarı yoksa ne olacak? Bu konu öyle bir konu değil. Bak tekrar söylüyorum. Aynı gibi. Bilal abi aynı gibi. Ama bir dakika müsaade etmiyorsun ki. Ece Erken diyor ki ne konuştuklarını dinledim, yanımda konuşuyorlardı diyor. Birbirlerine nasıl hitap ettiklerini, iki sevgilinin nasıl konuştuğunu normal arkadaştan ayırt edebilir herhalde insanlar. Onları da söyleseydin. Ben ayırt ederim. İnsanlar sevgili mi değil mi? Ve bu ilk seyahatleri olmadığını da o konuşmalardan çıkarıyor. Anlatabiliyor muyum? Kim bilir ne söylediler? Kim bilir ne zaten bu haberlerle bu çocuklar da özel hayata girer diyor. Ne konuştuklarını anlatamam. Özel hayata girer diyor. Ekrandan da bunu söylüyor. Yani buradan şunu çıkarıyoruz arkadaşlar. İster inanın ister inanmayın. Ayrıldılar. Karşınızdaysam, beni izliyorsanız, 50 yıllık bir gazeteci olarak beni takip ediyorsanız, izliyorsanız saygı duyun, duymayın. Ben bunları size söylemek zorundayım. Sizi kandıramam. Buradan Kopenhag'daki ilişkinin de orada sevgili olarak tatilde olduklarını, yanlarında arkadaşlar olur olmaz. Kopenhag'da da sevgililerdi. İspanya'ya da sevgili olarak gittiler. Başkası tatilleri de olmuş olabilir bu ilişkileri 3,5-4 aydır süren ilişkileri boyunca. Galiba Ocak ayından beri niye biz 2-3 aya takıldık? 5 aydır ilişkileri var. Onur Akay'ın bana söylediklerini size aktarmak istiyorum. Bu arada Onur Akay'ın çok yakın bir akrabasından, çevresinden bu Poyraz'ın aldığı bilgi, babası bu Onur Akay'ın iddiası, kızların oğluna büyük ilgi gösterdiğini, yani bu Afra Saraçoğlu'ndan önce galiba kız 2000 doğumlu, bir başkasının Poyraz 2000 doğumlu galiba. Afra'dan da 3 yaş küçük. Bunu bir başka yerden duydum. Onur Akay'dan değil. Kızların çocuklarına büyük ilgi gösterdiklerini
söylemiş. Poyraz'ın babası. Kızlara mesafeli olmadığını söylemiş. Yani Afra'dan önce. Ve onu çok iyi tanıyanlar çok iyi bir insan olduğunu Poyraz'ın söylemişler. Afra ile ilişkiyi Poyraz adım atmış, başlatmış. Ve çocuk ona çok tutkuluymuş. Ancak Onur Akay da senin gibi düşünüyor. Bütün bunları bana söylediler diyor. Ama ben yine de diyor onların Mert Ramazan Demir'le aralarındaki bazı sürtüşmelerden dolayı şu anda birbirlerine süre verdiklerini biliyorum diyor Onur Akay. Mert Ramazan Demir'le ilişkilerinin bitmediğini, tam anlamıyla bitmediğini düşünüyorum, biliyorum diyor. Mert'le Afra devam ediyor diyor Onur Akay. Bunları söylüyor. Tamam da devam edilen bir ilişkide nasıl Kopenhag'da bunlar o zaman birlikte? Şimdi ben seninle Nasıl ilişki yaşayacağım. İspanya'da Aramız nasıl bozuk birlikte? gidip başka. Saçmalık yani. İspanya'da nasıl birlikte? Yani bunları böyle söyleyip de savunmak çok yorucu, biliyor musun? Şimdi Onur Akay mesela yayın yapacağımız zaman, bunları anlatacağı zaman ekranda müthiş efor sarf edecek insanları ikna etmek için. Şimdi hem görüyoruz İspanya'ya beraber gittiler. İspanya'da birlikteler. İşte Kopenhag'da birlikteler. Ve hem de Mert'le bitmedi diyorsun. İnsanları nasıl inandıracaksın? Nasıl ikna edeceksin? Yani bazı şeyleri kabul etmek lazım. Şimdi bazı yorumlar okuyacağım. Senin de yorumlarını merak ediyorum. Mert ve Afra olarak kalbimizde bıraktığınız iz bambaşkaydı. Bilal abi lütfen bunu ekranda söyle. Finali bizi çok kırsa da siz bizler için bambaşkaydınız. Afra'nın hayatındaki yeni sayfasında ve Mert'in yeni yolculuğunda her iki güzel insana da sadece mutluluklar dilemek düşer bize. Olmadı, olduramadılar. Helal olsun kardeşim. İşte bu. İşte bu. Sevmiyor mu? İkisini de çılgınca seviyor bu. İkisini de çılgınca hayranı. Bilal Özcan, kendini yırtma. Afra İspanya'da değil diye. Ben ilk başta öyle söylüyordum. Ece pazartesi programına çıkmadan evvel, cumartesi pazartesileri ben İspanya'da değil diyordum. Bilal Özcan, kendini yırtma. Afra İspanya'da değil diye. Yeter bu kızı koruduğun yandaş gazeteciler. Neslişah'ın arkadaşı Pelo bile madem görüntüler düşmüş hayırlı olsun dedi. Rezil gazeteciler onu korumak adına Mert'i hep kötüleyip linçlediniz utanmazlar. Bakın Ay nasıl kızıyor inanmıyorum bana. Bilal abi. Nasıl kızıyor bana. Nasıl kızıyor bana. Evet. Şok olan kişilere o Afra'ydı. Yani o kız Afra diyor, görüntüdeki kız diyor. İspanya'da arkadan çekilen. Size bir şey vaat etti ya da son zamanlarda onunla bir şeyler yaşadı ve sizi aldattı. Kız 1,5 yıldır ayrılmış ve şimdi hayatını gördü. Eğer iyilik bulsaydı evlenirdi. Onunla kalırdı. Mert'le diyor. Bağlandı. Eğer bazıları senaryolar uyduruyorsa suç onun değil, gerçeği bile kabul etmiyorlar ki. O gerçek şu ki bitti. Anlayın artık. Bitti. Ve o ilk sahibiydi ama kıymetini bilemedi. Mert için diyorlar. Biz kadınlar ne kadar fenayız. Erkekler her hatalarında korunup kollanırken kadınlar birbirini parçalamak için fırsat kolluyor. Üzücü olan da bu. Kadınların en çok birbirini anlaması gerekirken çoğu zaman en ağır yarayı yine birbirine veriyor. Erkeklere gösterilen sabır, anlayış ve affedicilik kadınlara gösterilmiyor. Peki bir şey soracağım. Peki madem gittiler oradalardı da Mert'in arkadaşı Sezer niye oradaydı? Ona O bir konuya yorum geleceğim. yapar mısın? Ona bir yorum yapar mısın rica ediyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Afra'nın tercih ettiği çocuk yakışıklı değil. Herkes hemfikir bu konuda. Zengin de değil. Orta sınıf ailenin iyi eğitim almış çocuğu. Afra daha zengindir.
popüler değil, kızların peşinden koştuğu biri de değil. Afra'ya hangi özelliği çekti de tav oldu merak ettim. Çocukta şeytan tüyü olabilir. Şimdi o konuya geleceğim. Ayrıca kızlar çocuğu rahat bırakmıyorlarmış. Onu babası bizzat söylüyor. Geleceğim o senin dediğin konuya şimdi. Evet, orası çok çarpıcı. O dörtlü fotoğraf, dörtlü madde çekilen, masada çekilen fotoğraf. Orada Afra var. Bu yeni erkek arkadaşı var. Ve Sezer Arıcı var. Afra'nın karşısında da sırtı dönük bilmediğimiz bir insan var. Fakat o masa bir iş toplantısı masası bence. Yani o restoranda bir iş toplantısı bence öyle gözüküyor. Bu Sezer Arıcı Mert'in Öğretmen dizisinden beri çok yakın arkadaşı. Yani 7 senedir falan çok yakın arkadaşı. Afra da tanıyor gerçi onu o zamandan bu yana. Ama Sezer hep Mert'in yanında, onun arkadaş grubu içinde görürdük. Mert Ramazan'ın yakın dostu, arkadaşı ve fotoğrafçısı. Mert'in bir sürü fotoğraflarını çeken kişi. Şimdi şunun altını çiziyorum. Sadece Mert'in değil, Afra Saraçoğlu'nun da 7-8 senedir ta Öğretmen dizisinden beri arkadaşı. Dolayısıyla Mert'le Afra koptular diye Sezer'in de Mert'ten, Afra'dan kopması gerekmez. Çünkü Afra'nın da çok eski arkadaşı. Ben de şaşırdım. Yani Mert'in arkadaşı orada ne işi var filan diye ama sonra biraz araştırınca Afra'nın da çok eski arkadaşı olduğunu gördüm. Tamam da bu Mert'in arkadaşıysa eski ilişkiden yeni ilişkide yanına ne diye geliyor? Hangi sıfatla geliyor? Biraz kafam karışık. Çok araştıracağım bu hafta bu konuyu. Bu hafta bu konuyu çok araştıracağım. Yani öyle yüzeysel değil. Gerçekten ayrıntılarına kadar araştıracağım. Afra dünyada gördüğüm en güzel kadın. Ben senin kadar araştırmacı bir insan çok az tanıdım zaten. Araştıracağım. Gerekirse ulaşacağım. İnanmayacaksın. Bak o çocuğa da ulaşırım ben istersen. Araştıracağım bakayım bu olayın doğruluğu nedir, ne değildir. Madem öyle Sezer'in orada ne işi var? Afra ile Mert'le ilişkisinde yanında olan nedir? Hangi sıfatla o zaman gitti bu ilişkiye de? Yani dediğim gibi orası bir iş toplantısı gibi duruyor o masa. Sen de yani fikrini senin de çok merak ediyorum ama araştır ondan sonra konuşalım. Araştıracağım tabii ki. Sezer de bir fotoğraf sanatçısı. Yönetmenliği de olduğu da söyleniyor. Orada bir iş görüşmesi de olabilir. Belki İspanya için bir şeyler. OGM'nin de İspanya ile bir işbirliği var biliyorsun. O karşısında, Afra'nın karşısında oynayan, oturan kişi OGM'nin İspanya'daki yeni iş anlaşması yaptığı büyük yapım şirketinin CEO'su da olabilir. Afra ile bir toplantı istemiş olabilir. Sezer de o vesileyle orada Afra'nın yanında onun danışmanı gibi oturuyor olabilir. Biliyorsun OGM'nin İspanya'da çok seyredilen bir kanalla ortak prodüksiyonlar, diziler çekmek için işbirliği yaptığı haber oldu. Burada da haber oldu. Bu bayram seyahatini, bu tatili, orada tatil yok. Orada yaşayacağız, göreceğiz, araştıracağım. Bu burada kalmayacak. Magazinci değilim ama sadece buradaki insanlara saygımdan dolayı araştıracağım. Çünkü DM geliyor bana, inanamazsın, 70 tane, 80 tane Brezilyalardan, Andalardan. Herkes soruyor Afra'yı. Ama böyle bir şey olamaz. Gece uyuyorum saat 2.30, vır vır Instagram'dan aranılıyorum. En son artık agresifleştim. Kardeşim ben magazinci değilim dedim. Ben astrolog, magazinci değilim, bana sormayın. Onun üzerine sana yazmışlardır. Ben PR'cı da değilim, ben magazinci de değilim. Bana hep astrolojik olarak görmüyorum yani. Yıllardır yazıyorlar. Şunu tekrar söylüyorum. Yarım kaldı demin söylediğim cümlem. Burada bir tatil rehaveti içine girdik hepimiz. İş güç yok, kimse işine gitmiyor. Biz haftanın 7 günü çalışmaya devam ediyoruz. Yarın da yine yayındayız. Bayram olmasına rağmen yarın da çalışacağız İpek Hanım'la. Şunu söyleyeceğim. İspanya'da iş hayatı devam ediyor. Bayram değil, tatil yok orada. Dolayısıyla Afra Saraçoğlu oraya gitmişken, tatil bahanesiyle gitmişken orada bir işbirliği görüşmesi yapıyor olabilir. Orası toplantı masası gibi duruyor, iş görüşmesi gibi duruyor. Karşısındaki şahıs da İspanyol bir yapım şirketinin temsilcisi olabilir. Bunu demin yarım kaldı.
altını çizmek istedim. Ama Sezer orada işte yanında o arkadaşı var, yeni erkek arkadaşı. Dostlar beğen yaparsanız çok mutlu olurum. Beğen bak, yayın demin ne güzel. Bak yayın demin çok ilk defa böyle bir şey oldu. Bir saniye ne olur. Ve abone olursanız dostlar bizim için çok önemli abone olmanız. Abone olarak izlerseniz çok mutlu oluruz. Her gün dolu dolu yayın yaparız sizinle. Lütfen öfkenizi kapıda bırakın. Benim yayınlarımı izlerken sinirinizi, öfkenizi içiniz dolu dolu taşıyor. Biliyorum içinizden bana da kızıyorsunuz. İşte demin okudum. Bana hakaret ediyorsunuz. Sizler de bana diyebilirsiniz ki mesela şu anda demişsinizdir belki de mesajlarınızı daha okumadım. Biraz sonra okuyacağım. Ya bizi yıllardır kandırdın, sen ne biçim gazetecisin? Ben dobra gazeteciyim arkadaşlar, dürüst gazeteciyim. Yıllardır Mert'le Afra'nın ilişkisi devam ediyordu. Ama bittiğince de bittiğini söylemek lazım. Sizi kandırayım mı istiyorsunuz ya? Kandırayım mı istiyorsunuz? Aldatayım mı istiyorsunuz? Mert'le devam ediyor ilişki mi diyeyim? Adamla orada İspanya'da aynı otel odasında uyurken Afra Saraçoğlu. İlişkileri devam ediyor mu diyeyim arkadaşlar? Lütfen yani. Yalan söylememi mi istiyorsunuz? Arkadan çekildiyse arkadan çekildi. Bana yılların televizyoncusu 30 yıllık, 35 yıllık, bakın 35 yıllık diyorum Ece Erken televizyoncu yarım saate yakın programında anlattı. Yan yana durduk. Ne konuştuklarını duydum. Onlar sevgililer ve uzun süredir de sevgililermiş. Bunu anladım. Ve bu ilk birlikte çıktıkları seyahat değil dediyse 35 yıllık meslektaşım, inandığım bir televizyoncu kadın bunu söylediyse bu doğrudur arkadaşlar. Ben burada Ece yanlış duymuştur. Ece'nin kulağı sağırdır. Ece yalancıdır filan bunları benden beklemeyin. Anlatabiliyor muyum? Bunu kendi aranızda böyle değerlendirip konuşun. Ama kimse zaten öyle bir şey söylemedi. Efendim? Kimse zaten öyle bir şey söylemedi. Ya sadece sosyal kendi fikirlerini söylüyorlar. Sosyal medyayı oku sen. Sosyal medyada neler yazıyorlar. Neler Okumuyorum insanlar yani dolayısıyla ben sizden çok fazla isterdim. Mert'le Afra Saraçoğlu hiç bitmesin. Hiç bitmesin. O Assos'taki evde yazları birlikte yaşasınlar. Birlikte tatiller, İspanya, Portekiz tatilleri tekrarlansın. Çok isterdim. Binlercenizin annesi babası boşanmadı mı kardeşim? Binlerceniz kocanızdan boşanmadınız mı? Karınızdan boşanmadınız mı? Hayat akıp gidiyor. Kabul etmek lazım. İpek seni çok seviyorum. İyi ki yayınlarımdasın. Ben de çok seviyorum sizi. Bu arada yarın akşam saat 6'da gene sizlerle birlikteyiz. Az önce Gülşah Rose diye bir aboneniz yazmış alttan. Başak Burcu'yum, yorumlar mısın diye. Bana özelden yazarsan yorumlarım oradan, oldu mu? Yayın bitti. Yahut da yarın tekrar gelirseniz yine aynı ekip orada olun. Yine böyle beğeni yapın. Bugünkü gibi yine 600-700 kişiye kadar çıkalım. Hepinizi doya doya öpüyorum. Hepinize bayramlar diliyorum. Hoşça kalın. Yarın bayramlaşacağız. Görüşmek üzere.